Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Döner videosuyla birlikte abone sayımız 300'e çıkacak demiştik. Şu an 299'da, 300'e gelmedik ama herhalde yakın bir sürede veya bu video belki çekilirken abone sayımız 300 olmuş olacak. Tekrardan herkese teşekkür ederim destekleri için. Geçen sefer videomuzda dönerden bahsettik. Ben dönerin ikinci videosunu çekmek istiyorum bu vesileyle. Sağlıklı beslenmede dönerin öneminden bahsetmiştik. Bu gerçekten çok önemli. Bu şekilde alabileceğiniz ürünler arasında bence döner gerçekten en sağlıklı ürünler arasında yer alıyor. Özellikle Almanya'daki dönerin salatayla yapılması içindeki mineralleri, besin değerini daha da yükseğe çıkarmış oluyor. Bu anlamda dönerin desteklenmesi ve tüketiminin korunması gerektiğini inanıyorum. Bunun ticari boyutuna biraz gelelim. Yani Almanya'daki döner sektörünün toplam hacmi yaklaşık 2,5 milyar euro. Tabii bu çok ciddi bir rakam. Avrupa çapında sanırım 3,5 milyar eurolara falan geliyor döner hacmi. Bu çok önemli. Bir de dönerin Almanya'daki öneminden bahsederken son zamanlarda özellikle enflasyonun son yıllarda artışıyla birlikte ortaya çıkmış olan bir tartışma vardı. Bu tartışmadan da bahsetmek lazım. Özellikle insanlar şu anki şansölye diyebileceğimiz Kanzler Scholz'un bir ziyaretinde insanlar döner fiyatının yükselmesinden aslında şikayet ettiler. Bu çok normal. Çünkü döner insanların ancak geçinebilecekleri bir geçim kaynağı olmaktan çıkmalı ve insanları bir şekilde bu kadar da sağlıklı bir şeyken, yani bu kadar insanları besleyici, insanların sağlığında önemli rol oynayan bir ürünken bence katma değeri de bu kadar topluma fazlayken aslında ben bunu neyle kıyaslıyorum? Diğer hızlı tüketim ürünleriyle kıyaslıyorum. Onlarla kıyaslamayacağınız şekilde faydalı bir ürün. Katma değeri yüksek olduğu için de bunun kar marjının bence daha yüksek olması gerekiyor. Kar marjından bağımsız olarak, yani enflasyona baktığınız zaman, enflasyonun etkisine baktığınız zaman 2016 ile 2024 yılları arasında döner fiyatı 4 Euro'dan 7 Euro'ya çıkmış vaziyette. Yani şu an 7 Euro civarında döner bulabiliyorsunuz. Bu bazı insanlar için çok ciddi bir artış. Bu tepki de çekti. Bu tepki çekişte tabii şunun farkına varmak lazım. Enflasyonu sadece göz önüne aldığınız zaman bunu tam olarak anlayamıyorsunuz ama önemli girdilerden bir tanesi tabii ki et dönerde ve döner örneğin bu süre zarfında bence %50'den fazla arttı fiyat olarak. Dolayısıyla bu önemli bir girdi. Diğer etkenleri de göz önüne aldığınızda bence 4 Euro'dan 7 Euro çıkmış olması çok da şaşırtıcı değil. Tabii diğer hızlı tüketim ürünleri bu seviyede artmamış olabilir ama bu dönerin seçilmemesi veya tercih edilmemesi anlamına gelmiyor. Yani burada buna basmak lazım bence. Dediğim gibi yani katma değerine ve topluma katkısına baktığınız zaman dönerin korunması gerekiyor. Yani o Scholz'e yapılan tepkinin de döner üzerinden verilmesi benim çok dikkatimi çekmişti. Döner fiyatı, çünkü o özellikle halk tabanının ne kadar çok dönerden beslendiğini ve dönerin ne kadar çok tüketildiğini gösteren bir şeydi. Bu sadece yabancı kökenler için geçerli bir şey değil bu arada. Yani toplumun bütün tabanına sınıftan bağımsız olarak yerleşmiş bir ürün. Hatta bir gazete makalesinde hafif şakayla karışık ama çok da gerçeği aslında yansıtan bir şey. Almanya'nın milli yemeği döner diye yazıyordu. Yazan da yabancı kökenli olmayan bir gazeteciydi. Bunu aslında belli bir noktadan sonra söyleyebilirsiniz. Yani tüketim hacmine baktığınızda ve sınıftan bağımsız olarak herkesin yediği bir ürün olduğundan dolayı Almanya'nın milli yiyeceği diyebilirsiniz aslında dönere. Önümüzdeki yıllarda bu nasıl gelişecek bilmiyorum ama ben ürün çeşitliliğinin zaten belli bir ölçüde artırıldığını düşünüyorum. Yani o döner kutusu olsun, onun dışındaki dürüm ürünleri olsun, çeşitliliği olan bir şey. Bence yeterince çeşitliliği olmayan şey İskender. Yani bir şekilde yani ürün gamına, dönerle birlikte ortaya çıkabilecek olan ürün gamına yeterince oturmuş bir şey değil. Kuzey bölgelerin hepsini tam olarak incelemedim. Belki belli bölgelerde İskender de şu an oturmuş olabilir ama özellikle son dönemde incelediğim güney bölgelerinde İskender'in çok yoğun bir şekilde oturduğunu düşünmüyorum. Ama İskender ürünü, yani bu bence biraz daha yüksek seviyede ve aslına bakarsanız hazırlanış itibariyle biraz daha meşakkatli olan bir ürün. Bu da oturduğunda bence
dönerin katma değeri daha da artmış olabilir ve bunun üzerinden aslında kar marjı daha da yukarılara çekilebilir diye düşünüyorum. Bu sadece bir fikir. Ama 4 Euro'dan 7 Euro çıkması kesinlikle doğal. En temel girdisi et olduğu için ve etin son zamanlarda, son yıllarda, son 5 yılda özellikle fiyatının çok ciddi artmış olması bile dönerin fiyatının artması da çok doğal. Benim çağrım bütün sınıflara, bütün insanlara Almanya'da döner tüketiminin korunması üzerine ve diğer hızlı tüketim ürünleriyle veya eve sipariş verilen ürünlerle kıyasladığınızda dönerin çok daha kaliteli, çok daha içeriğinin insan sağlığına faydalı olduğunu görüyorsunuz. Ben bunun korunması gerektiğini ve bir şekilde bu sektörün özellikle devlet tarafından da yani mümkünse şu ana kadar bir sübvansiyon veya herhangi bir şekilde koruma gördüklerini düşünmüyorum. Koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde insanların toplumun sağlığına da en azından bir katkıda bulunmuş olur diye düşünüyorum. Bu şekilde dönerin ikinci videosunu da kapatmış olalım. Başlığımız gene Döner macht schöner'dı. Onun dışında kullanılan bir cümle daha var. Donnerstag ist Dönertag. Yani Almanya'da oturmuş 2 tane cümle var dönerle ilgili. Ondan da bahsetmiş olalım. Yani Döner macht schöner kahve yapıyor. Döner daha güzel yapar. İkinci oturmuş cümlede Donnerstag yani Perşembe günü döner günüdür diye. Bunlar zaten dile oturmuş olan cümleler üzerinden size Alman toplumunda dönerin ne kadar yerleşik bir şey olduğunu, ne kadar kültürün içinde olduğunu göstermesi açısından gerçekten önemli cümleler bence. Deyip kapatalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.